Selamünaleyküm beyler. Alo alo. How are you guys doing today? Good? Everything good? Well, I want to say thank you all for coming. I really appreciate it. This is my first time here in Istanbul, Turkey. And I can say, wow, this is an amazing experience. Herkes çok iyi. Since I got off the plane, everybody's been very, very nice. The town is beautiful. I got the time to drive around a little bit today, see some of your culture. It's by far one of the best places I've seen. As you know, I travel around the world, do a lot of these appearances and whatnot, and you know, usually I get a chance like today to talk to some of you guys about the experiences I've had. And something I'd like to mention is how I not only became Mr. Olympia, but how I was able to retain the title this year. So I'd like to start with that. Right after last year's Mr. Olympia contest, you know, the first thing I thought was, wow, like I actually achieved my dream and to become the 13th Mr. Olympia. And, you know, I was really excited. Well, then I realized I had to go stay on the diet and go compete that following weekend and do it all over again over at the Shuru Classic in Mumbai, India. And then normally when you win a contest, you have time to let everything sink in and be excited and all this other stuff and everybody tell you how great you are. Well, in my case, it was completely different. Everyone asked, can you do it again next year? And I'm thinking, wow, like I just got done winning the Olympia. I should be able to relax and eat pie and cake and maybe drink a beer, but not for me. I had to get back on the road and do a lot of appearances and stay on track for next year. Well, going into this year, I had a lot of pressure, obviously, to see if I can win again. And one of the coolest things was that I was able to rely on my sponsors, especially with Team Muscle Tech, to give me motivation and all the supplements I needed to help myself grow into the contest this year. Really, a lot of people ask, so like, what do you take and things of that nature. Well, you know, I usually only take maybe 4 to 5 different supplements, especially as of right now. Number one, I always take a whey protein. I usually take the nitro isolate 65. I usually take that once I wake up and usually right after I train. And then usually I take a nitro amino FX that I usually take in between my meals. What that does is it allows me to have enough branched amino acids, which are the building blocks of protein, so that I can make sure that I'm, you know, in a muscle building state for a longer period of time. And then primarily before I train, I usually do either a neurocore or nanovapor. Usually before cardio, I may do like a hydroxystem or a neurocore, and then before I train, I usually take the new nanovapor. And I'm anywhere in between, I probably say 2 to 3 scoops of the nanovapor because I'm really trying to get really voluminized and get all the veins going and big pumps in the gym. I noticed that helps out a lot. And then post-workout, I usually immediately do either Creacore or MyoBuild. So really that's primarily how I take my supplements throughout the day. I'm usually eating anywhere from 6 to 8 times a day, usually every 2.5 to 3 hours. Usually they would be consistent of steak, chicken, or fish. I used to say fish. I don't think anyone in here really likes to eat fish that much. It's very, very difficult for me. Anyone that knows like about competitive bodybuilding usually eats fish to clean out the skin and things of that nature. But in my competitive diet, I'm usually eating like, I want to say up to 2.5 kilos of fish a day, and it's not very fun. 2,5 kilo balık yiyormuş abi. Günde 2,5 kilo balık. İyiymiş. Yeah. I don't even want to look at fish when I'm done. Şeyin balık bütünü Yılmaz var. He's ready to throw up, but yeah, that's usually how I go about my day with diet, and then also with my training. I'm usually training 6 days a week. I'm trying to get in every body part usually once or twice a week. This year, getting ready for the Olympia, my biggest thing was I wanted a bigger upper chest, a bigger chest. That was something that I noticed, like over time, you know, I needed to have better poses. Not when I was actually flexing, but more importantly when I was just
All the great Olympians, Mr. Olympias, they all looked perfect just standing still without even posing. Tüm Mr. Olimpiyelere baktığımızda poz verdiklerinde mükemmel bir görüntü için göğüsleri daha önemli. Bill Hayne örnek vermek gerekiyor. Büyük göğüsleri. Öyle dedi, adam yanlış çevirmiyor. Yanlış çevirmişti. Ben dinlemedim o kısmı. Şu anda video şey. What I tried to make sure I did was not necessarily focus on just how much weight I was pushing, but more like the consistency with my form and how everything felt, and then also making sure that I was always staying on top of my supplements and I was always staying on top of my meals to make sure that those nutrients would help push inside the muscle to help it grow. Another body part was back and also quads. I wanted to make sure that I wasn't losing any ground next to, you know, the other guys like Branch Warren or Kai Green or even Dennis Wolf. You know, they all had big legs, and I wanted to make sure that mine would compare well. So usually that's what competitive bodybuilding is. You kind of see where you stand, and in my eyes, I feel like, well, I am the best, but I try to see what other guys have that is really good, because I admire some of these guys that actually compete against me. I respect all of them. I know what their strengths are, I know what their weaknesses are, but I usually try to overtrain where I may find their strength is and where I may not be as strong, and then counterbalance everything that way. So then when they try to hit a certain pose, it's like, you're not better than me now. But so really, that's how I went about my training. And then throughout the year, I did a lot of appearances. I got to meet a lot of people. And it was pretty difficult to be able to travel and still eat. And that's one of the cool things that I noticed with having a sponsor such as Team Muscle Tech. They were able to give me like a lot of sample packs and stuff like that, because everybody asks like, how do you eat when you travel? Like, how do you take your supplements? And it's like, well, obviously I can't take the big jugs of protein and creatine and stuff on the plane. And get them in samples or even put them in a little container, and then I know exactly how much I need, and then I can always, you know, make sure I use them while I'm away. And really, it helped out a lot, because sometimes I'd be in a different country where the food wasn't that good. Unlike here, actually here I will admit that the food is really good, but there's been some places where the food is pretty awful. So I really had to make sure that my supplements were staying consistent. Because the only way that these supplements are going to work is you take them when you need, when it's time to take them. You actually have to take them, okay? But you also have to eat. You have to make sure that you're eating right and you're taking your supplements correctly. They actually have labels on the back, so then you take them. I know some people say, well, I'm sure Phil probably takes 5 scoops. Well, no, I only take what it says, because these have been engineered for guys like me. And I feel that I've tried to take, I remember one time I said, okay, well, I'm going to take 4 scoops of Nalgene and see what happens. That wasn't a good idea. I kind of said, you know, you think more is better, but actually sometimes you have to understand that these supplements are designed, you know, for optimal athletes, and that's why they give you a range from 1 scoop to 2 to 3. Her ne kadar vücudunuz büyük olsa da kaldırabileceğiniz bir sınır vardır. It's okay to start at the very beginning to get to the end of what I would do. Etiketli yazana uymayın. Let's face it, normally a person grabs a bottle of protein or pre-workout, and they'll say, okay, well, what does Phil Heath do, or what does Branch Warren, or what does this guy do? And they'll say, oh, he does 3 scoops. Well, the guy or girl will do the maximum amount. Well, this person, he or she may not have taken 1 supplement ever in their life, and they may not have the same effect. They actually may go backwards and not feel good. Well, I always tell people, that's why they tell you to start slow, and then you progressively take a larger dose. It's no different than reading in a magazine saying Phil Heath bench presses 200 kilos. Would you try to bench press 200 kilos the first time you walk into the gym? Probably not, because you probably get hurt. Well, it's the same thing. 10 kez geçti ya, 10 kez. Bu kadar oldu. Gets bigger and stronger. En başta kimse 200 kilo bench basamıyor. So that's definitely a tip for everyone, because I know when I first started bodybuilding, you thought always, I'm going to do identically what this bodybuilder was doing, and I had to realize I'm
at the time I was only weighing, I was weighing maybe 80 kilos, so I was thinking, well, I can't eat like a person that weighs 120 kilos or 130 kilos. I have to maybe eat like a guy that would be 90 kilos. And then once I got to 90 kilos, then I can say, okay, let's find someone that eats like 100 and then move gradually, because then you're actually gaining good lean muscle instead of, we all see guys that fluctuate in weight really dramatic, where they'll get real big and then they look really big in a t-shirt, and then when they take it off at the gym, they look like the Michelin Man. They look like nothing. They look like a big slob. They don't look like a bodybuilder. Well, the way I try to go about my Tişörtlerin altından gayet iyi gözüküyorlar ama tişörtü çıkarınca iyi gelişmeklerini görüyorsunuz. every step has to be done perfect. You don't have to go here so fast, because usually when you go too fast, you make a lot of mistakes. And the way that I've been able to become Mr. Olympia so fast is because I tried to stay patient and not make the mistakes of a lot of other people wanting it too fast. And also, I know in the States we always say, and I'm sure even here, you may have heard the term practice makes perfect. Well, I don't really believe in that. Because you can also practice bad habits. You can practice bad habits in the gym with improper technique. You can also practice bad food habits. You can say, well, I'm getting 50 grams of carbs and 50 grams of protein, but I'm eating it at McDonald's. So that doesn't really matter. And you could also be doing bad habits with not taking your supplements correctly, and you're not receiving the results that you're supposed to because you heard from a guy at the gym or at the store, like, oh, I take it this way. Well, that person is that person. You need to do it like how we kind of tell you, and then as over time, you can become more of an expert and figure out what you need to do. And that's something I like to touch on real fast. I mean, when I got with Team Muscle Tech, I was able to get all these cool supplements, and I started realizing, okay, the best thing I need to do is actually start taking more progress pictures of myself and seeing how I felt and how I looked with these supplements. And then I can figure out, okay, well, this is working better than this one, because obviously, as you can see, we have hydroxychloroquine, and we also have a hydroxystem. Well, the two are kind of different, and I noticed, wow, like one of them actually has a little bit more appetite suppressant than the other, and I thought, oh gosh, no wonder I can't eat 7-8 meals a day. Wow, this doesn't pertain to me. I need to take the other kind. And I always do it a food journal. Does anyone, I know I'm speaking English, but does anyone do a food journal by any chance? Like, no one? Okay, well, anyway, basically what I do is I write down everything that I eat throughout the day. And then I also write down how I felt throughout the day. And then I also take photos every week. And I talk about how much did I weigh, and then when I get ready for a contest, year by year, I can say, well, 12 weeks out, I weighed this much, this is how I look, this is what I ate, and this is how I felt. And then I can compare those photos, because as I get ready for a contest, everyone at the gym will say, Phil, you look awesome, you look great, you look fantastic. And for me, I don't really want to hear that, because they're my friends, and of course they're going to tell me I look great, but I'm trying to become Mr. Olympia or stay Mr. Olympia, so I'm always being very critical of myself, and I'm sure a lot of you that start exercise programs, you want to see the results right away. Well, in order to see some progress, I always recommend taking pictures and writing down everything you do, because then you can find out what exactly will work for you. And like I said, I mean, it's helped me a lot. I've been doing that since October 8th, 2002. I've always written down everything, and I think that's allowed me to realize what works and what doesn't. Obviously, it's worked very well. I was able to go into this year's Olympia, you know, with a lot of confidence, and you know, I was able to win again, and it was very difficult, but I was very excited, and you know, I was able to pull a lot of motivation from people like yourselves that I've met through different seminars and stuff throughout the world, and then also my sponsors with Team Muscle Tech and Reader MI. You know, they've been awesome to me, and making sure that you know, I have everything I need. If I needed new supplements, they would ship them like that day, and I'm pretty fortunate. I'm very blessed to have, you know, a cool sponsor that if I call them up and I say, hey, I need this much protein and creatine and stuff like that, they say how much you need, and I tell them it comes within a couple days. Whereas I know
for everyone else, they don't have that luxury. So Birkaç gün I feel like it's Christmas every day. I'm very, very fortunate. But benim gibi başka really, sponsorlarından biri için you çok know, I'm önemli. living the dream. You know, I'm having a great time. I get to travel around the world. I get to meet you guys, and really, I just want to say thank you. You know, I'm getting ready, obviously, to do a couple more weeks worth of appearances, and then I get ready for 2013 and start training. I'm going to probably take the month of December completely off and rest, and come January 1st, 2013 is going to be the year of the gift, where I go after number 3. And I know a lot of guys don't want that to happen, of me winning again, but I'm going to make sure that they're going to have to fight me every darn day in that gym, whether it be Jay Cutler, Kyrie, Dennis Wolf, any guy, I don't care who it is. I'm going to work very hard and take the motivation and take these moments like today to see all of you guys and let myself know that, you know, I'm doing this not just for myself, but I'm doing it for you guys. I'm doing it because you guys believe in me, and I just want to say thank you very much. And you know, I can't thank you guys enough. I mean, I'm obviously, you know, I'm from the U.S. and, you know, I never thought becoming a bodybuilder I would, you know, become a pro, let alone Mr. Olympia 2 times over now. And then actually being able to tell my friends, like I was texting my best friend earlier today and I said, where are you at in the world? And he works for IBM, and he's like, oh, I'm in New York and I'm flying to Denver, where I live. He was like, where are you? And I said, I'm in Istanbul. He goes, holy crap, Istanbul, Turkey? And I go, yeah, man, this is pretty cool. He goes, and he's known me for 15 years. He says, man, I knew you when you were very, very small and, you know, extremely small. I was very small, and I used to play basketball, so I was nothing like you see up here. And he was like, remember when you would always say that you wanted to travel the world and see the world? And he said, now you're doing it. And you're doing it at the best of what your job is, which is bodybuilding and being 2-time Mr. Olympia. He goes, what do you think about that? And I said, man, I don't know. I mean, ask me in 5-10 years, you know, maybe ask me when I'm retired, but as of right now, I feel like it's all a dream. And you guys are helping me live that dream. So I just want to say thank you. I'm going to open it up for questions. You know, I get a lot of funny questions, serious questions, whatever. But don't be shy. I know you may have seen me on YouTube videos and different magazine articles. You may have questions pertaining to that. What kind of supplements and stuff like that. The muscle tech product, what kind of food. But understand this. I'm only here for a certain amount of time, so if you are too shy, I don't know what else to tell you, but I'm very easygoing. I'm very, I smile a lot, so I'm nice. So don't feel afraid. Don't be afraid to ask, because once I leave, then I know what's going to happen. Someone's going to have a question, and they're not going to ask, and then they're going to go on my Facebook or Twitter and ask when they could have asked right here. So I'm going to open up for questions. Feel free, okay? Thank you. Sağ olasın. Soru sorun. Sevgili konuklarımız, soru cevap kısmına geçiyoruz. Sorularınızı Heath'e sorabilirsiniz. Kimse sormaz ya, okulda böyle rezillik çıkar hani. Gazeteci gelir de kimse sormaz. Zaten ben sizi anlıyorum ama. Yok mu? Sorularınız varsa el kaldırırsanız size mikrofon ulaştıracağız. Bir de şey diyormuş, Türkçe sorayım herkes anlasın. Terledi. Yok, ışık geliyor. Işık mı geliyor? Herif oradan 2 el kalkıyor. Mr. Phil, öncelikle Mr. Phil, öncelikle. Arkadaşlar hoş geldiniz, sayın davetler. Ben öncelikle Farmatek şahsında Sayın Oskan Hamdemir'e çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon hazırladığı için. Mr. Phil, Türkiye'ye ve bir dünya şehri olan İstanbul'a hoş geldiniz. Sizi güler yüzlü gördüm. Çok mükemmel bir görüntü var. Tabii insan heyecanlanıyor. Bir Mr. Olympia ünvanını almış, bir dünya şampiyonunu karşısında görünce insan gerçekten heyecanlanıyor. Mr. Phil, size şunu sormak istiyorum. Vücut geliştirme bir yaşam biçimi.
siz bu dalda zirveye ulaşmış bir insansınız. Bir vücut geliştirici olarak sizin için olmazsa olmaz olanlar Ben diyecektim ha. Olmaz. nelerdir? Tek tek söylemek isterseniz altın kurallarınız nelerdir? Ben çok teşekkür ederim Taksana size. şeyi iş. Söyleyecek adam şimdi. Sapan. Taksana şeyi. Söyleyecek şimdi. Altın kurallarını alalım. Yazın beyler. I would say Şunu I have a söyleyeyim. few golden rules. But Birkaç tane belirlemiş olduğum noktam I var. would say the first rule is Birincisi Kuralım. to sit down, Oturma. take a picture of yourself Kendi resmini in different poses. farklı pozlarda You kendi don't resmini have to take them çıkarıyor. around anyone else. Her pozisyona giriyorum. Because the first time I decided to become a bodybuilder, I had roommates and I made sure that they were outside of the house before I took pictures. Onlar evin dışında olmasa So I took these photos and then I looked at them and then I asked myself, what would I like to sculpt? ne yapmak istiyorum? And I started looking at the magazines. And I would look at guys like Flex Wheeler, Charmé, Flex Wheeler, Charmé gibi that kişilere had a similar baktım. physique like me. Onların bana benzer fizikleri vardı. I wanted to maybe round out my shoulders more, or chest, or legs. Omuzlarım biraz daha yuvarlak olsun, göğüslerim, In order for me bacaklarım. to do that, I had to look at these Bunu pictures. yapabilmek için And that's when I started referencing the magazines, the videos, and then how they dergilerden train. referans aldım, videolara baktım. And then those pictures, Nasıl eğitime tarzı helped as my bunlara guide baktım. as I did them, once a Bu week. fotoğraflar bana yol And gösterdi. then, Haftada bir defa var. it became, very easy for me to figure out that I had a long way to go. Bunları tekrar kontrol ediyordum. So I needed to Baktıkça çok have a yolum lot var amount diyordum of patience, gittikçe. and that's another rule. Biraz sabır, en önemlisi We all sabır. want to become Mr. Olympia tomorrow. Yarın hemencik Mr. Olympia But olmak it istiyoruz. took me almost 10 years to become Mr. Bu Olympia. benim 10 yılım aldı. Mr. And Olympia some 10 yılım aldı. people, they have trained twice as long bazı insanlar- and will never be Mr. Olympia. Ve bazı insanlar But iki katın çalışıyor ve asla Mr. I Olympia always olamıyor. tell people that you have to be patient with your results insanlara and şunları then take the söylüyorum, sabırlı photos, olmanız because lazım. if you take the photographs along with Fotoğrafları being çekin, patient, çekin. Çektikçe sabrınız artsın. it really shows Sabırlı oldukça çekin. that, let's say you trained an entire year and you took photos Bütün every yıl week. boyunca I can eğitime guarantee you that kendinize you would her look hafta better fotoğrafınızı from week çekin. 1 to week Ve size 52. garanti veriyorum. And some people, they look at themselves in the mirror every day, but they don't see the changes. And Bazı it insanlar takes, her gün aynaya years bakıyorlar of ve değişimi training. I think göremiyorlar. we all know that anything Yıllarca eğitime tabi olmaktan geçiyor bütün bunlar. that we do, you don't, like for me, if I wanted to learn your native Benim language, açımdan I couldn't learn it in just 1 year. Diyelim ki bir dil It would öğreneceksiniz. probably take Bir me yılda bir dil long. öğrenemezsiniz. Daha uzun zaman alır. It would take me a long, long time to be a master at it. So I have to çok uzun. realize that just with that and in bodybuilding, it Herhangi bir takes konuda a lifestyle, like you uzmanlaşmak için böyle bir say. şey. So I'd say always have a plan, take photos, Geliştirmekte bir and yaşam then tarzı. devise up a training Siz de demiş program olduğunuz based off gibi those photos and the diet with those fotoğrafınızı photos. çekmekte başlayın. And then Ona stay uygun bir şekilde patient. And beslenmekle then çalışma programı oluşturmak, not be sabırlı afraid olmak. to give yourself time to recover Asla while you train. kendinize Because a lot of guys think that they have to yapıyorum diye train durup for 3 to 4 düşündüğü hours zaman a day. bırakmayın. 7 days a 4 saat week. boyunca burada That's maybe what çalışıyorsanız they did bir back in gün boyunca Arnold's day, source pek çok kişi böyle yapıyor. But now Ahmet you Şubat don't have to do Zengiler that. If you, vesaire. I always say anywhere from Yapıyorlar 1 to ama 2 artık buna hours gerek yok. maximum. 5 to 6 Bir iki days a saat week is maksimum. plenty enough time. Haftanın But 5-6 günü especially now that we çalışmak have, yeter. more knowledge of food and Bildiğinizde training, daha fazla gıda that you need to make öğrenebiliriz. sure that Antrenmanlar all those are konusunda daha affected ayrıntılı along bilgilere with proper sahibiz. sleep and not being Tabii uygun afraid to yeterli take uyku a day lazım. off. I think Asla sometimes we get so excited and we Bugün want to kendinize train off günü every vermekten day. çekinmeyin. But once that Her gün adrenaline wears egzersiz off, yapacak diye bir şey yok. your body gets tired. And you have to understand that your body sometimes Bedeniniz needs to yorulur. reset.
So it's okay to rest. Bedeninizin Make bazen sure that you gerçekten learn how dinlenmeye to ihtiyacı var. recover. Dinlenmekten So zarar always gelmez. staying patient, learning how to Kendinizi recover, yenilemeniz için gerekiyor. taking the right amount of pictures to Dinlenmeyi research bilin. your body, Fotoğraf çekin. and then having a willingness to learn. I think that's Keşfedin. very, very important. Öğrenmeye açık olun. En önemli nokta bu. And staying humble. Those two things I think go hand in hand. Ve mutlaka iki şey bir I arada. think what ends up happening with a lot of people that start gaining mass very fast, Çok kişi bu anlamda they don't have a willingness to learn vücut anymore. kaslarını They geliştirmeye think they know çalışıyor. everything. Because fazla people öğrenmeye will açık tell them, değiller. oh, you look fantastic. So that Ben person oldum thinks, bitti, well, I don't need to geliştirmeye listen to açık Phil. değildir He's bu like, yönde. what does he know? He's Ama onu dinlememe gerek yok. Ne biliyor ki o? But Sadece I say that because my own son ama doesn't listen to me when I teach him how to lift. Because he thinks kendi he oğlum knows bile beni everything. dinlemiyor. But Kendi biliyor her şeyi ona göre. I think O yüzden diyeceğim what şey ki got me successful very fast is that I was very coachable. I had always had a willingness to learn. I'm always ben watching gerçekten videos. I'm çok always eğitilebilir reading bir yapıdayım. Her zaman articles. öğrenmeye I'm Mr. çalışıyorum. Olympian. Her I'm zaman still videolar reading izliyorum ve makaleler okuyorum ve about Mr. different types of Olympia'yı supplements and da hala okuyorum. why they Türlü work, türlü how şeyler. they work, how Besin they work for destekleri me as konusunda ne opposed işe to the next yararlar, bana ne person. yaparlar. Because one day I would like to be a coach Yanındakine and ne help faydası other var. people. And that allows Bunu me koç to help olacaksan you guys when başkalarına I da write articles öğreteceğim, in the yol magazine. göstereceğim. So always having a willingness to Dergilerde, learn, going to gazetelerde seminars like her this, şey getting new önemli. perspective. Bu türden That's what it's seminerlere about. gitmek, It's to yeni get bir new yaklaşım perspective kazanmak. on, Bütün olay how bu. I do it compared to Yeni bir another yaklaşım. athlete. And then just being humble and having fun. Başka bir sporcuyla karşılaştım. Bodybuilding is a journey. It's a long journey. And you're going to have Bodybuilding ups and dediğimiz zaman downs. uzun bir And yolculuktan especially people bahsediyoruz. that compete. İnişli You're çıkışlı not bir going to yol win var. every show. I'm sorry. It's just not going to Rekabete. happen. No one has a perfect record. Her şeyi kazanacaksın. But Çek. a measurement of a man is never based on when you're up top. It's always measured when you get knocked down, and then how you pick yourself back up. And that's what I always, rely on and understand that. Gücü bulmak. When I don't succeed, or even though I won the Olympia, I didn't maybe hit the goal that I had in my mind. I look at that and say, it's okay. Be thankful. Be excited about what you accomplished. Heyecanımızı koruyalım. And then always have the willingness to come back better and stronger the next time. And always at the end of the day, be happy about life and be positive. Because if you cannot be positive with this type of lifestyle, you'll never make it. Olumlu olmadan You'll always be negative and say, oh gosh, I have to go to the gym. I have to do cardio. şöyle yapsam We all know these people that go to the gym. değil yani. They're getting ready for a show. How do you feeling? Oh, I feel like crap. Oh, I have to do stupid cardio. Oh, I have to do this. Why are you doing it? No one's putting a gun up to your head saying train, eat, sleep. If you decide to be a bodybuilder, you sign up to eat right, train smart, and really have fun. This is supposed to be fun. That's why I think people may think I'm on drugs or something because I'm always smiling all the time. But it's really because of the fact that I just enjoy how I feel and how I look every day by going into the gym. That is my drug. I love it. I feel strong and I look a little bit better each day. So I think a lot of people, they need to be a little bit more positive with this. Because that's what it's about. I think what made bodybuilding years ago with Arnold Schwarzenegger was that how positive he was, and that's what I try to tell everybody in here. So those are really my rules, and I hope that maybe it'll help you. Yeah. Aynen. Benim kurallarım bunlar. Eksiğim de ikinci olarak. Teşekkürler. Kameraman çıkarsın. Ben öncelikle vücut geliştirme yapan herkesi kocaman bir aile olarak görüyorum. Ve seni de bu ailenin bir bireyi olarak gördüğüm için sana hoş geldin kardeşim demek istiyorum. İstanbul'a hoş geldin. Hello bro. Kardeşim kelimesini anlayamadı ya. Bro işte. İnşallah bu ilk gelişin ama sonra olmaz. Daha sonraki yıllarda seni yine burada görmek istiyoruz. Olimpiya olmasan da olsan da bizim için artık fark etmiyor. Ben şunu sormak istiyorum. Aslında çok merak ettiğim bir konu. Bununla ilgili birçok makale okuyabiliyorsun ama herkes farklı bir şey söylüyor. Senin gibi gıda konusunda artık profesyonel olmuş ve gelecekte de koçluk yapmayı hedefleyen birine bu soruyu sormanın doğru olacağını düşünüyorum. Kan grubuna göre beslenmeyi doğru buluyor musun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda bana bizlere bilgi verirsen çok seviniriz. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin.
Böyle bir şey var mı? Thank you. Çok I'll teşekkür definitely be ederim. back in Turkey. No question about it. I have a good, Tabii I ki have a good kesinlikle feeling, Türkiye'ye tekrar geleceğim. this won't be the last time for sure. Ve bir kesin. Asla son olmayacak. Teşekkür ederim. You know, I've heard of blood type diets before. Ben de duydum ki bu kan grubuna I göre can't say that I've beslenmeyi ever tried it. meselesini hiç But denemedim. it's definitely something I Ama would have considered learning about a little bit more. öğrenmeyi de değer buluyorum I know neticede. right now a lot of people are having Şu anda biliyorum pek çok with insan like allergies and things of that nature. alerji vesaire gibi konulara dönüp bakmayı tercih ediyor ama biraz bu noktadan bakmak gerekiyor. Bu noktadaki bilinci geliştirmek gerekiyor. Pek çok insan yumurtanın beyazını yemiyor. Bazı protein gruplarına karşı, kas geliştirici gıdalara karşı alerjisi var. Ben olayın bu kısmıyla ilgileniyorum şu anda. Eğer bir eğitmen koç olacaksam, herkesin beyaz, yumurta beyazına alerjisi var mı yok mu, kırmızı et yiyebiliyor mu, bunlara bakıyorum. Farklı kan grupları bu anlamda belki beslenme, hangisinin karbonhidratı, hangisinin protein ihtiyacı olduğunu var belki bir yol gösterici olabilir. Henüz ben daha koç olmadığım için ayrıntılı bilgiye sahip değilim. O yüzden koç olduğum zaman daha fazlasını bilip daha fazlasıyla insanlara yardımcı olabileceğim diye ümit ediyorum. Keşke bu soruya cevap verebilseydim. Jay Cutler'la bu konuya bahsettik, konuştuk. Jay Cutler'la bazı konuyla ilgili bilgileri vardı ama fakat hangi kan grubuydu kendisi bilmiyorum ama hangi karbonhidratlar onun için daha iyi oluyor, hangisi benim için daha iyi olur, sohbetimiz olmuştu. Benim için hiç anlamlı gelmemişti konuştuğumuz esnada ama zaman içerisinde daha fazla anlam ifade edecek, zaman içerisinde daha çok araştırmak gerekiyor. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Az önce de söylemiş olduğum gibi öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Muhtemelen iyi bir uygulamadır. Belki benim beslenme alışkanlığımdan başka bir şey çıkartıp başka bir şey almam gerekiyor. Dönüp bakmam lazım, araştırmam lazım. Teşekkür ediyorum. Dikkatimi çektiğiniz için bu konuyu sağ olun. First of all, thank you for coming. You honored us in coming to Istanbul, Turkey. I got two questions. First one, we know you're Mr. Olympia twice. But still, do you find Mr. Olympia oldunuz iki kez ama vücudunuzda zayıf olarak bulduğunuz bir kasınız var mı? Bu birincisi. İkincisi, en iyi şampiyonunuz hangisi? Teşekkür. Adam İngilizce sordu, Türkçe geldi. İngilizce sordu, Türkçe çevirdi. Sorry. Orada Türkçe konuşuyor, onu anlamıyorum. Çok iyi. Çok iyi ya. First of all, thank you for coming. You honored us in coming to Turkey, Istanbul. I got two questions. First one is, we know you are Mr. Olympia twice, but still, do you find any muscle on your body weak still? And secondly, who is your toughest rival in the championships? Thank you. Right now, I think the toughest part about being Mr. Olympia is that everyone wants your title. The even more hardest part is that sometimes you don't know Bu ünvana niyet etmiş who's herkes. going to be that person that's going to push you. Biliyorsunuz ki bu kişinin kim olacağını, kim sizi zorlayacak. Yani 3 kişi mesela yanımda olabilir. Kyle Green, bir tanesi Deniz Wolf vardı, Branch Warren vardı. Hepsi büyük dörtte yer alan kişilerdi. Ve baktığım zaman kim gelecek onların yerine, kim geçecek ve oyunun kuralları nasıl oynanacak şu anda sorumuz zor. Kyle bu anlamda gerçekten inanılmaz bir performans sergiledi. Koçuma da aynı şeyi söyledim. Gelecek sene Kyle gene gelecek ve benim için tehdit olacak dedim.
Daha tam bir mücadele olacak benim için dedim. Ama bununla alakalı en üç nokta şu. Mr. Olympia'ya girerken benim işim herkesi rakip olduğunu bilerek çarpmaya, en güçlü darbeyi indirmeye hazır olarak girmek. Tamam, hadi şimdi bakalım, benim yolumla tadına bakın diyebilmek. O yüzden o mücadelenin içinde dururken bunu yalan söyleyemeyeceğim. Şampiyon olarak kalmak hiç kolay değil. Oraya çıkmak zor. Ve bazıları diyor ki zirvedeyken tamam, oraya çıkmak kolay gibi geliyor ama inanılmaz bir stres. Orayı korumak başlı başına bir stres. Ne yapmam gerekiyor? O yüzden sakinleşin diyorum. Nedenden dolayı ben buradayım. Aynen. Nedeni ne dediğim zaman o darbeyi karşılamaya hazır güçlü kişiler vardı karşımda ve ben onlara en güçlü darbeyi yedim ve kendimi şunu anlatmakta çalışıyorum. Vücut geliştirme dediğim şey tamamen kendinizle alakalı olarak ve başkasıyla ilgili değil, sizin derdiniz. Ben acaba bugün kendimi daha iyi bir noktaya taşıyabilir miyim? Daha başarılı olabilir miyim? Yani ben arabada gıda takviyesini arabada unutmadan, herhangi bir besini unutmadan yemem gereken her şeyi, almam gereken her şeyi, proteinleri kazanmam için her şeyi yapıyorum. Sormak kötü mesele. Yani burada onlar bizim için yazın ortasında başlar. Yani benim tatil lüksüm yok. Herkes gibi baktığın zaman. Sürekli yapmayı sevdiğim işi yapıyorum. Maalesef barbekü partileri, mangal partileri, doğum günü partileri, futbol maçlarını kaçırıyorum. Bir sürü şey kaçırıyorum. Ama sevdiğim bir şey yapmak uğruna. Bazen tabii ki o berbat arkadaşlar yediğim yemeklerinden de mahrum kalıyorum ama yaptığım her şey Mr. Olympia olabilmek adına. Yaptığım her şey amaca hizmet ediyor. 2 kere yapmam için de sizler için hayranlarım olmasını istiyorum. Tek gibi bir sponsorun arkamda olması için nedeni, olimpiya olmamın nedeni ve herkesi yere sermemin nedeni daha da motive ediyor. Daha fazla çalışmama neden oluyor. Ben bu zirvede kalayım diyorum. Aksi takdirde bir sonraki arkamdan gelene bakarak bunu yapamam. Branch sporuna kaygına herkese, geriye kalan herkese bakarak kurabiyeler, kekler yollayarak, mutlu ederek tabii ki benim ünvanıma niyetlenmelerini önüme geçme benim yapmak istediğim şey burada olimpiya olmak demek, hayranlarınız olmak demek, hayranlarınızın hayranlarını kazanmak demek. İlk sorunuzun ilk kısmını kaçırdım. Neticede korkacak bir şey yok. Ya da bir başkasının baskısını sürecek durumum yok. Biz kavga değil, boks maçı yapmıyoruz. Güreş yapmıyoruz. Birbirimize herhangi bir şekilde darbede bulunmuyoruz. Olay aslında kendinizde bitiyor. Başkasından ziyade. First of all, I'm very excited watching you, and I feel like watching a television. Not before a month ago, you are a champion, and we watched Olympia. But now I'm very disgusted because Olimpiyada şampiyon oldunuz ve biz de bunu izledik. Ben bu anlamda vücut geliştirmenin olimpiyadaki gibi algılanmadığından dolayı kötü hissediyorum. Deniz uygulu konuşuyor. Tabii ki bütün sporların en belli başlı önemli unsuru. Sizin yapmış olduğunuz sporu izlerken siz kendi yolunuzu izliyorsunuz. Olimpiya en büyük hedef, en büyük hayal. Ama bize yardımcı olur musunuz? Elinizi uzatır mısınız? Biz de olimpiyat yapalım. Biz de ülkemizde böyle bir bilinç geliştirelim. Pek çok bakan, pek çok lider, pek çok kişi
Tabii ki sporları dinliyoruz, izliyoruz Thank you. ve rekabet ediyoruz. Acaba bu konuda bir bilinç I think it's uyandırma konusunda bize yardımcı olabilir misiniz? I definitely do think that at some point in time we should get the recognition on that platform. Evet, zaman içerisinde baktığımız Let's zaman face böyle bir it, without farkındalık kazandırmak bodybuilders, these other sports would kazandıracağımızı not düşünüyorum. be where they're at today. Meaning, Sadece vücut they would not be geliştirici faster, düşünmeyin. they wouldn't be stronger, Vücut they wouldn't geliştirme have sporu more olarak stamina. düşünmeyin. If you realize Daha now güçlü olmak, daha more fazla athletes kasa today are meselesi faster, değil bu. stronger, they're breaking world records Baktığımız based zaman on what? pek çok Just the atlet technique of what they're doing in hızlı swimming and diving and track and koşma field. rekorunu kırmaya çalışıyor. They're also learning how to Ve bunu eat yaparken better. They're also learning how to train nasıl better. daha iyi They're yeriz also learning- öğreniyorlar. they're Nasıl daha actually iyi taking antrenmanı supplements. yaparız öğreniyorlar. Who does that every day? Onlar da destek alıyorlar, Bodybuilders. gıda desteği We alıyorlar. are the trendsetters Bunu kim for yapıyor? the world in regards of health and fitness. And yes, you know, I do Vücut think geliştiriler it bunu would be düzenli nice şekilde to yapıyoruz. be a part of that Olympic. Bu It would anlamda be nice to say, kesinlikle yeah, I'm going to haklısınız. London and competing Bu for the konuda bir Olympic gold. bilinç But it uyandırmaya is kind yönelik of hard olarak to say. It is. bu I konuda don't know if olimpiyatlar it's yapılabilir, necessary. düzenlenebilir, What I yapılabilir. think is more necessary is that En gerekli olan şey the bana Mr. göre Olympia nedir diye soracak contest olursanız, should get recognition worldwide as Mr. far as like Olympia on yarışmasının television. dünya It çapında doesn't kabul necessarily görmesi, have to be an sadece Olympic televizyonlarda sport. kalmaması, To me, I would illa just bir want to olimpiyat oyunu see olacak diye bir kaydı ama ben bugünken de respect from other saygı görmek organizations, other istiyorum. television Diğer markets. kurumlardan, Because diğer televizyon we are piyasasından, professional pazarından. athletes. We Bizler don't train profesyonel every 4 years sporcularız. for the Olympics. Yani I her think 4 that's where yılda the bir problem is, because there is olimpiyatlara Olympics every hazırlanmıyoruz. year. Yani I olayın özü couldn't bu. imagine Mr. training Olympia her zaman, just her sene for oluyor. 4 years just to do one event. Ben sadece 4 yılda bir antrenman I do see yapayım da where tek you're bir coming olaya from. I do düşünemiyorum. understand. I think initially Anlıyorum I used sizin to ne demek say, istediğinizi. well, yeah, we should be up there also. Evet, kesinlikle But I bu think konuda it's more bir şeyler yapmamız important lazım. to earn the respect Hepsinin of the önemlisi de world on a mainstream Dünyanın bu level. anlamda I think in the United States saygısını it's very kazanmak difficult for a person like ve belli bir myself seviyeye taşımak. because when I Amerika'da walk down the şahsen street, bizzat kendim olarak people just say, yapabilirim? oh, you must work out. sokakta yürürken And I laugh to myself. And I'll be at the supermarket and someone will say, yeah, you know, my husband, he looks like that. Süpermarketten biri geliyor diyor ki bana, benim kocam var, benim kocam da sizin gibi diyor, o da antrenmanlar yapıyor, fitness yapıyor, sizin gibi diyor. O da siz diyorlar. Evet evet, o da bu yarışmaya geliyor. Ben de tabii ki diyorum, tabii ki diyorum ben de. O zaman Mr. Colorado olur, evet eminim. But it just goes to show that sometimes it's very difficult to get that recognition. Ama But I bazen o think we're in a anlamda bir good spot. I farkındalık think kazandırmak sometimes you gerekiyor. have to go Çok zor backwards to olabiliyor. go forwards. O Meaning yüzden we have live web iki adım streams. ileri, You know, bir courtesy adım of like, geri gibi bir you şey know, like different söz sponsors like konusu olabilse de Team Muscle Tech has been a part of that. Where tabii people ki bu worldwide anlamda can watch the Muscle Tech Olympics. bu Eventually, konuda if someone were to see farkındalık yaratan a bir million kuruluş, views, markalar 10 var. million views of this one Yani particular 10 contest, milyon someone will tane say, görüntü wait a minute, görür, there's a large görmeye following of başlarsanız this one contest. milyonlarca görüntü Maybe görmeye, we should get this on a bigger platform. bu tür So it does yarışmalar, start takip edenler there. görmeye başlayınca It just all matters daha üst about platformlara, daha üst our seviyelere involvement, taşımak our commitment, mümkün oluyor. and Bu then guys hepimizin like myself to speak out and sürece say, yes, we kendisini should be on adapte television. etmesiyle Because alakalı. that's where it comes down to. If Daha fazla bodybuilding was on televizyonda more görmemiz television, lazım bu anlamda. Eğer vücut that means geliştirme that there's money in it. televizyonda olursa işin Someone içinde from the para var Olympics will demektir. say, yeah, we need bodybuilding Yani in here because we're going to get more views. So Yani really with vücut the Olympics, geliştirme if you burada notice, ihtiyacımız like, var. I know Daha in the fazla States, they görüntü only show olacak, daha certain fazla events reklam on television düşündürmekten because geçiyor. they're the more Yani bir events sürü that- sonuçta let's program just be var. honest. In the States, Etkinlik we'd yer rather alıyor watch basketball and track and televizyonda. field and maybe swimming, right? We're not going to watch badminton. Amerika'da We're not basketbol, going to yüzme watch gibi table tennis. sporları seyrediyoruz ama We're just not badminton going to. izlemiyoruz, masa tenisi It's just not a izlemiyoruz. big sport to us. So it usually comes down Bizim için to çok büyük bir spor değil, public likeness badminton and denilen spor. dollars. O yüzden But it also takes birazcık time, you know, and- birazcık işin içinde paracık, görünür olarak olması, toplumsal olarak farkındalık kazanılması yani derseniz ki bana gel bu konuda konuş, ben konuşurum. Daha büyük bir platformda daha geniş kitlelere hitap etmekse ben bunu yaparım. Bravo bakayım. Yürü be. Arkandayım. Nerede? Hoş geldiniz. Büyük adam. Anlayamadım. Sorun biraz özel olacak ama bize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Son yarışmanızda, son 24 saatinizle ilgili aldığınız besinler, özellikle podyumdan
podyuma çıkmadan önceki aldığınız ürün ve normal şartlarda antrenmanlı günlerinizde kaç öğün yemek yediğinizi öğrenecektim. Teşekkürler şimdiden. Okay, thank you for your question. Sorun için teşekkür ederim. So, the Mr. Olympia is a 2-day competition. Mr. Olympia 2 günlük bir yarışma, müsabaka. I will go ahead and on that Friday, since it's a Friday night, Cuma günü gecesi müsabakadan öncesi. Ama tabii ki bu nasıl göründüğüne bağlı. Ben normalde 2-2,5 saatte bir yiyorum. Fakat örneğin yarışmadan önce biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. İçtiklerime biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. O yüzden yediklerimin de etkisi fazla oluyor. Biftek yiyorum, tavuk yiyorum, tavuk göğsü yiyorum, beyaz pirinç yiyorum, patates yiyorum. Yemek olduğu miktarı da çok büyük. Farklı bir ölçü sistemi kullanıyorum. Protein için 225 lbs değer verebilirim. Yani 100 kilo. I usually wake up around 5 a.m. and I start eating every 2.5 hours, and I try to eat and then pose and then sleep. Eat, pose. Yani sabah 7'de kalkıyorum ve sürekli olarak yemek yiyip uyuyorum. Antrenman yaptıktan sonra. Bir şey içmediğimi daha önce söylemiştim. Bu biraz zorlu bir şey, kasların kendini göstermesi için. Dayanması da güç bir şey. Denerseniz farkında olacaksınız. Dehidrasyona yol açıyor. Bir şey içmediğiniz halde. Yemek ihtiyacımız var. Genelde Henry Rambo'la sıkı bir şekilde çalışıyorum. Sodyum ve yağ oranımı yeterli olmasını sağlıyorum. Kameraman çekil oradan. Fiziğimi korumak için peynir yiyorum. Peynir yemek güzel bir deneyim değil. Restoranlarda yemeği tercih ediyorum. Biftekleri daha iyi protein açısından, destek sağlaması açısından. Ve tabii ki McDonald's'tan yediğim birkaç tane hamburger gramlarla yiyorum. Bunları hızlı yemiyorum. Ağzıma tıka tıka yemiyorum. Azar azar yiyorum. Sadece bir saat olması için. Saat 6'da 7'de yarışma başlamadan önce sahnenin arkasında olmam gerekiyor. Bunun için de yemeği bırakmaya çalışıyorum. Sahne bir saat kala öncesinde yemeği bırakmaya çalışıyorum. Cuma günü biraz sıvı almaya çalışıyorum. Çok az ama. Daha sonra müsabaka sonrası gıda almaya devam ediyorum. Tabii bu o gün nasıl göründüğüme bağlı. Biraz yaramazlık olarak düşünebilir ama o sırada birkaç tane tatlı kurabiye yeme fırsatım da olabilir. Vücudumda istediğim görüntüyü yakalayabilirsem. Yani bu bir anlamda istediğim yediğim anlamına geliyor. Miktarını abartmadığım sürece, şov başlamadan önce bu şekilde yapıyorum. Ancak genelde şov bittikten sonra yumurta hakkında pankek yedim özellikle söyleyebilirim. Bir soru. Merhaba. Şarj bitti. Merhabalar. Çekim de bitecek. 15-14 dakikam var. Büyük güç olduğunu inanıyorum ve sizin de mesleğinizin zirvesinde bir sporcu olarak buna bu kadar değer vermeniz ve hala kendinizi sürekli geliştirmeye çalışmanızı çok takdir ettim. Bunun haricinde benim size bir sorum yok şu an çünkü sporculuğunuzu devamlı takip ediyoruz makalelerden vesaire. Biz sadece bir ufak bir şov yapmanızı isteyecektim ben sizden. Helal be. İşte bu. Ver gazı. Ver gazı. Hadi film. Şarjım az zaten. You want to say bye, sir? Yeah. Ne diyor?
Okay? Not good, yeterli değil. Not good. 54. 54. Yes. 54 santim ha. It's good. 54 santim. Okay. 54 dedi. Sonra 54 santim mi? Aha 54. 54, that's not bad, right? I Çok know fena you're değil, değil mi? with your legs. Maybe you show your legs. Here we go, right? You have to make a little more Başlıyoruz noise. ha. He? Biraz daha gürültü hadi ya. Evet ben de çekerim ama hafızam yok ki. Kalkmayın da kimse kalkmasın. Take the t-shirt hadi. Abi sen atarsın bana ya. Olur mu? Ben bununla çekeyim. YouTube'a koyacağım. Sorry guys, I didn't bring my pros and Tamam tricks today. YouTube'a So koyacağım da ben sana hafıza kartı veririm. Olur mu? Bu yeter. next, Bu şu anda gigabyte bazında çok yüksek bir yer alıyor. Küçültmesi lazım. you can tell I'm a little shy. Right? Görüntüyü bozmayınca YouTube'a atacağım. Next. Biraz çekingen olduğumu söyleyebilirsiniz bu anlamda. Bir sonraki soru. Tişörtü çıkar. Görüntü yapmadık ki ya. Şey katlı gibi buradan birini alıp verirsin. Biliyoruz ki bu sporda Sor. en Harbi. büyük sorunlardan biri Bana eklem bir kitleme de sakatlıkları. var bu arada. Bunu önlemek için ya da eklem sakatlığı yaşadığınızda Zeykatlar aldı bunu yetiştirdi ya. Onun Sor, gibi sor. buradan birini alıp yetiştirmek ister misiniz diyor. Sorayım mı? Sor. Yeah, İstiyorsan sor fark etmez. I have had my share. Sor, farkındalık yaratırsın. Yes. Nasıl yani? Teknik lazım. Daha önce küçük bir sakatlığım oldu böyle. I mean, the biggest thing is to learn how to recover. Daha öncesinde de söylediğim gibi toparlanma süreci çok önemli. Birçok vücut geliştirmeci masajlardan yararlanır. Ama ben ayrıca buna ek olarak ya adam bir çekil önümden. Daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama plat çalışmalara giriyorum. The reason why I get chiropractic work is I want to make sure that everything is online. Being a bodybuilder, Her şeyin yolunda gitmesi için bunlar güzel yöntemler. Çünkü vücut geliştirmeci olarak eklemlerinize, omurganıza çok fazla baskı uyguluyorsunuz. Kendinize farkında olmadan zarar vermeniz mümkün. Özellikle omurgada çok fazla baskı oluşursa birisinin sıkışması gibi bir sorun oluşabilir. Bu da kaslarınızın size doğru tepki vermemesine neden olabilir. Yanlışlıkla kolunuzun kaldırabileceğinden daha fazlasını yüklenmeye çalışıyorsunuz ve vücudunuzun bir yanının daha az gelişmesine neden olur. Ne kadar kaldırabileceğinizin farkında olmadığınız için. Neredeyse her gün boyun bölgesinde, dirsekte, dizde sakatlanmalarım olabiliyor. Evde ultrason makinem var. İnanmayacaksınız ama evinizde imkan varsa parayı yatırabiliyorsanız bunu yapmanızda fayda var. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Vitamin C, C vitamini kullanmak doğal bir şekilde geri kazanmanızı sağlayacaktır. MSM katkıları kullanırsınız dokuların tekrardan iyileşmesini, eklemlerin iyileşmesi için. Eklemleriniz sakatlandığı takdirde ağırlık kaldıramazsınız. Dirseklerinizde yine sancılarla dolaşmak istemezsiniz bileğinizde biyonik bir adam gibi. Fakat tabii ki bunları kullanmak önemli, sargılar önemli. Sakatlıkla uzak durmak için. Sakatlıklar çok büyük zorluk zaman zaman. Hayır. Zaman zaman kendinize dikkat ederek dinlenmeniz gerekebilir. Bir bölgesini zorladıysanız. Çünkü özellikle lütfen doktora gitmekten kaçınmayın. Daha büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorsanız bile. Bilmiyorum burada kardiyopraktik cerrahları, doktorları nasıl çalışıyor ama Amerika'da bizim sigortamız bunu karşılıyor ve sürekli olarak gidip gelme şansım var.
bir sakatlanmanın ciddi olup olmadığını görmek için eklem terapisi, katkı maddesi, takviyeler alabilirsiniz. Çok fazla su içerimli olan zamanlarda. Düzgün esneme hareketleri yaptığınızdan emin olun. Daha önceleri çok fazla dirsek ağrısı yaşıyordum. Çünkü bir hareketi yanlış yaptığımı fark ettim. Cable bar'la yapmaya başladım. Ağırlık kaldırmayı, dumbbell yerine. Omuzumda ağrılar başlıyor. Neredeyse lif yutulmasına başlıyordu. Barbell kullandığım zaman. Dumbbell'la barbell arasında geçiş yapmak zorunda kaldım. Kullandığınız ekipmanlarda bu şekilde dikkat etmek önemli. Sakatlıktan uzak durmak lazım. Mr. Olympia, sizin çok büyük bir hayranınızım. Hatta şu anda sizin çok büyük bir hayranınızım. Şu anda size konuştuğuma bile inanamıyorum. O kadar büyük hayranınızım ki isminizi dövme olarak koluma yaptırdım. Ve sizinle bir resim çekmek istiyorum. Dövme yaptırmış. Resim çekmek. Koluna dövme yaptırmış. Çektirecek miymiş? Çağırıyor herhalde, çek. Gel diyor. Come on man. Oo. Bravo adam. Ben de mi yaptırsaydım dövme? Dövmem yok ama. Bende değil mi? Dövmem yok ama ben de sizin bir ayarlarım. Kalbime kazıttın diye, kalbime. Hakim size. Kız olsa ben sana veririm. Çıkmadı gibi. Oh, that's pretty cool. Well, thank you. Teşekkür ederim. I don't have any tattoos, but Benim I üzerimde definitely want to dövme var. say thank you all. Ama bunu görmek güzel oldu. We're going to do a drawing Kesinlikle in a herkese second. teşekkür etmek istiyorum. Bir çekilişimiz olacak. That was a Benden great hemen way sonra. to end the seminar. I really Vay be, şarj hepsini etti ha. Siktirin gidin. Gerçekten harika bir seminer oldu. Çekildi fotoğrafı. Çok teşekkür ediyorum. Bunu her zaman hatırlayacağım. Bence unutup bir sürü yere katılıyor zaten. Bu söylenmesi, insanların duyması gereken şeyler ya. Sanırım geçen sene Mr. Olympia yarışmasını izlediniz. Ancak ben biraz yumuşak bir adamım. Göründüğüme karşı duygusalım. Ağlarsam şaşırmayın. O yüzden bu işin içindeyim. Rekabet etme fırsatı buluyorum. Güzel görünme fırsatı buluyorum. Yaptığım işten zevk alıyorum. Ancak zaman ilerledikçe profesyonel olmak istediğimde bir şeyde profesyonel olmak istiyordum. Üniversitedeyken basketbol oynamaya başladım. Ve bir röportajda bana şöyle bir soru soruldu. Heath, şimdi basket oynuyorsun ama rüyan ne? Tabii ki Michael Jordan gibi NBA'de oynamak istiyorum diye cevap verdim. Peki ya bu olmazsa? Çünkü boyun çok kısa. Teşekkür ederim kendi içimden. Ancak o anda şöyle söyledim. NBA'ye ulaşır mıyım bilmiyorum ama bir şeyde kesinlikle profesyonel olacağım. Ama daha bilmiyorum o alan ne olduğunu. Ama bulacağım. Şu anda söyleyebilirim ki bir şeyde profesyonelleştim. Bir rüya yaşıyorum. Birçok kişi bana ismim olan gift, Tanrı hediyesini, Tanrı lütfunun ne demek olduğunu, niye bana farklı ismi verildiğini soruyor. Aslında ben bile bilmiyorum daha neden dendiğini, bana böyle dendiğini. Ama her zaman için becerilerimi geliştirmeyi, daha da iyisi olmaya çalışıyorum kendim adına. Böylece deneyimlerimi dünyayla paylaşıyorum.
ailemle, I don't know what else to arkadaşlarımla. say. I'm just so very thankful. Thanks for Team Muscle Tech to bringing me out. Thanks Diyeceğimi for all the bilemiyorum. promoters, you know, to organize this amazing Muscle event. Tech'in It's beni buraya pretty getirdiği için awesome to be teşekkür able to ediyorum bu speak and be organizasyon able to için. have my picture up there. Parmatek'e teşekkür You ediyorum. got the smiling guy, you got the crazy guy right there. But I mean, it's just really cool. You know, I'm living the dream. It's all thanks to you guys and your support. I just want to say Sahnede thank you gördüğünüz so adama much. benzemese de. Thank you. I'll be thinking about you all. Teşekkür ederim. Hepinize. Teşekkür ederim. It's going to be a crazy show. I know. I just talked to Jay Cutler last week. He said he's ready Buradan ayrılıp to kick my Büyümüsü butt on stage. Olimpi'ye hazırlanırken çok zorlu bir yarışma olacak. Hepinizi hatırlayacağım. Çok zorlu bir müsabaka olacak. Fakat sizlerin desteğiyle biliyorum ki vücut geliştirmede rekabet etmek bulunabileceğim en güzel pozisyonlardan, konulardan bir tanesi. Birçok kişi anlayabiliyorum bunu. Sadece bir kişi olamaz bir sahnede. Hepimiz bu sahneye çıkabilmeliyiz gün geldiğinde. Desteğinize ihtiyacımız var o yüzden. Bu harika bir şey. Verdiğiniz enerji sayesinde. Bana burada verdiğiniz enerji sayesinde. Antrenmana başladığımda size düşüneceğim. İstanbul'u, Türkiye'yi düşüneceğim. Uçaktan indiğimde elbette. Kalbimde sizler olacaksınız. Bu kesin. Çok teşekkür ediyoruz. 2011-2012 Mr. Olympia Heath'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son derece büyük bir içtenlikle sorularımızı cevaplandırdığı için ve organizasyonumuzun başında söylediğim gibi bir çekiliş gerçekleştireceğiz. Heath kendi elleriyle sizlerden birinin, aslında 5 kişinin, 5 şanslı kişinin ismini burada söyleyeceğiz. Kesin o ben olurum. Çekilişte. Ve sonrasında burada Heath'le beraber fotoğraf çektirme şansına sahip olacaksınız. Ve ben sözü fazla uzatmadan çekilişimizi hemen başlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda. 5 kişi mi, herkes mi? 5 kişi. İlk ismi Arda Karahan. adil olarak son derece bir sporcu adaletine sahip